Tüm dünya Arda Güler'i konuşuyor. Ünlü isimlerden Arda Güler yorumları. Volkan Demirel'den Can Uzun hakkında garip yorum. Arda Güler Türk halkına bir mesaj yayınladı. Merih Demirel'den geç kalmış açıklama. Milli takımdan haberler, Dünya Kupası'ndan haberler, hepsi ve daha fazlası bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. Herkese merhabalar dostlar, hoş geldiniz. Sizlerden bir ricam olacak. Videolarımız çok izleniyor ama arkadaşlar abone olmayan kullanıcılar izliyor. Lütfen kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Çünkü abone olmak ücretsiz. Arkanıza yaslanın ve videomuza da bir tane like bırakın dostlar. Arda Güler hakkında konuşan eski efsane futbolcularla başlayalım. Thierry Henry. Arda Güler neslinin en yetenekli oyuncularından birisi diyor. Thierry Henry, Arda gibi oyuncular turnuvanın en iyi oyuncusu ödülü için aday gösterilmelidir. Ancak ne yazık ki takım arkadaşları yeterince iyi değildi diyor. Şansal Büyükağa, Henry'nin Arda Güler ile ilgili yaptığı analizi anlattı. Arda babası yaşındakilerin yapamadığını yaparak herkese ders verdi. TRT spikerinin de seviyesiz şeyler gibi sorusu var. Normaldir, gazeteci karşısındakini tahrik etmek ister. Drama yapamayız lafı süper. Bu yaşta bu olgunluk. Bugün bir resital yaptı dünya futboluna. Gerçekten inanılmaz oynadı. İçinden Messi çıktı, Maradona çıktı Arda Güler'in. Fransa'nın efsanesi Thierry Henry kendi neslinin en iyilerinden biri, Dünya Kupası'nın en iyilerinden biri olarak gösterilmeli ama arkadaşları ona ayak uyduramadı diyor. Ey Montella, çocuğu sağ kenara atıp sıfır çektirdin çocuğa. Türk toplumuna, kendini beğenmişlere, eleştiriyi kabul etmeyenlere, gerçeği göremeyenlere bundan daha iyi bir ders olur mu diyor duayen isim Şansal Büyükağa. Maçın hareketi o kontrol diyor. Kim diyor? Eski İspanyol futbolcu Juan Mata diyor. Arda Güler'in nihayetinde bir maçta fark yarattığını görmek çok güzeldi. Yeteneğini ve kalitesini en büyük seviyede sergiledi. Türkiye tarihinin Dünya Kupası'ndaki en genç golcüsü oldu. Hatırlanacak bir şey başardı. Arda Güler'i izlemeyi seviyorum. Attığı golde cesurca hücum etti ve savunma oyuncusu onu yakalayamadı. Attığı golde kritik olan sağ ayağıyla yaptığı enfes top kontrolüydü. Top tam önüne doğru gelecek şekilde durdu ve gol vuruşunu yapabildi. Maçta tempoyu ve hücumları dikte ettiğini gördüm. Bu çok hoşuma gitti. Türkiye'nin attığı ikinci golün hazırlayıcısı da Arda Güler oldu. Aynı benim dediğim gibi atağı Arda Güler hazırlamıştı. Orkun Kökçü'nün attığı golde Barış Alper'e çarpan golden bahsediyoruz. Maçın en iyi hareketi olarak da sağ ayağıyla yaptığı kontrolü söylüyor Juan Mata. Rio Ferdinand eski İngiliz ve Manchester United'ın efsane stoperi. İşte herkesin görmeyi beklediği Arda Güler buydu. Türkiye topu ona her verdiğinde sanki bir şeyler yaratacakmış hissi veriyordu. Karakter koyarak oynadı. Sorumluluk aldı, gol attı. Rakip savunmayı çizgiler arasında zorladı ve topu istemekten hiç vazgeçmedi. Hep topu istedi. Böyle performanslar Real Madrid'in ona neden yatırım yaptığını bir kez daha hatırlatıyor. Onun kalitesi zaten hiçbir zaman tartışma konusu olmadı diyor. Teşekkür ederiz ona da. Evet, çok sevmesem de Ümit Özat'ın da anlık maçı izlerken benim yaptığım yorumun aynısını yapmış olması. Çok sevmiyorum kendisini ama yorumuna katılıyorum. Arda Güler milli takımın yeni kaptanı olmalı diyor. Gerçekten bu çocukta başka bir ışık var. Allah nazarlardan saklasın arkadaşlar. Garip bir liderlik var çocukta, yani o doğuştan arkadaşlar, o sonradan edinebileceğiniz bir şey değil. Liderlik herkeste olmaz. Mesela bende de yoktur ama onda var mesela. Milli takım sanırım uzun süre arkadaşlar emin ellerde olacak. Birilerinin kuyusunu kazmayan, egoist olmayan iyi bir kaptanımız olacak sanırım yıllar boyu milli takımda. 10 numarayı da sırtına geçirmesini diliyorum. Hakan Çalhanoğlu'na buradan emekler için teşekkür edilmeli. Yollar ayrılacaksa ayrılmalı arkadaşlar. Milli takım defterini kapatıyorsa kapatsın. Öyle söylentiler var çünkü. Eden Hazard'dan Arda Güler ve Türk futbolunun geleceği hakkında yorumlar var. Arda muhteşemdi, sonuç yeterli olmasa bile topu ısrarla istedi. Fırsatlar yarattı ve cesaretle oynadı. Özel oyuncular bunu yapar. Türkiye bu nesli tek bir turnuvayla yargılamamalı. Arda'nın önderliğinde ve yeni yeteneklerin yükselişiyle Türk futbolunun gerçekten çok parlak bir geleceği olduğuna inanıyorum. Bazen acı verici yenilgiler büyük takımların temelini oluşturur diyor arkadaşlar. Eden Hazard da böyle yaklaşmış ama yine de söylüyorum, Montella ve başkan istifa diyorum. Pochettino, Amerika Birleşik Devletleri'nin hocası. ABD'nin Türkiye'ye 3-2 yenilgisinden sonra Arda Güler hakkında şu yorumları yapıyor Pochettino. Arda Güler farkı yaratan isimdi, ona karşı hazırlandık ama bazı oyuncular o seviyede özgüven ve zeka ile oynarken onları durdurmak imkansız hale geliyor. Bizim kapatamadığımız boşlukları buldu. Tempoyu belirledi ve her hatamızı cezalandırdı. Bazen sadece olağanüstü kaliteyi kabul etmek zorunda kalıyorsunuz ve bugün o neden Avrupa'nın en parlak genç yeteneklerinden biri
olarak görüldüğünü gösterdi diyor. Helal olsun. Volkan Demirel'den Arda Güler yorumu var. Arda Güler farklı bir oyuncu. Hem karakter olarak hem de oyuncu becerisi olarak. Yaşına göre çok olgun. Arda'nın önü çok açık. Zaten olabileceği en iyi yerde. Milli takımda da doğru pozisyonda olursa çok daha fazla fark yaratacağını gördük. Maçtan sonra da sorumluluk aldı. Bundan sonraki turnuvalarda daha da tecrübeli bir Arda milli takımımıza daha çok fazla katkı sağlayacaktır diyor Volkan Demirel. Nuri Şahin ne demiş? Ben Arda'nın verdiği mesajı çok beğendim. Hepimiz beğendik. Ben anlık olarak alkışlamıştım, yani böyle canlı izliyorduk. Onu da çok seviyorum. Müthiş bir futbolcu. Belki dünyanın en iyilerinden birisi diyor. Bu turnuva onun için şöyle bir meydan okumaydı aslında. Kendini o Mbappe, Haaland onların seviyesinde gösterebileceği bir turnuvaydı ve tüm dünyanın Arda'nın o seviyeyi, Real Madrid'de zaten herkes kabul etti. Ama biliyorsun Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası, bunlar çok farklı yerler. Şampiyonlar Ligi. Onun hayal kırıklığı çok büyük oldu onda. Ve onun mahcubiyeti diyeyim. Yüzünden o kadar belli oldu ki ve o şekilde de bugün sabah oynadı. Çok hoşuma gitti açıklaması diyor Nuri Şahin. Thierry Henry milli takım hakkında yorum yapıyor. Türkiye bir reaksiyon göstermeli, bir cevap vermeliydi. Dünya Kupası'nı öyle bitirmemeliydi. Bu Dünya Kupası'na başladıkları gibi bitiremezlerdi. Amerika Birleşik Devletleri karşısında son bir fırsatları vardı ve bunu değerlendirdiler diyor. Volkan Demirel'in Can Uzun hakkında yaptığı, benim de katılmadığım yorumu. Can Uzun'u şu an 3 büyüklere gelse ilk 11'de oynatır mıyım? Biraz zamana ihtiyacı var. Hocam ne diyorsun ya? Yapma gözünü seveyim ya. Yapma hocam gözünü seveyim. Bu nasıl bir yorum? Öyle oyuna direkt atabileceğin net bir oyuncu değil. Eyvah eyvah. Bir de ben milli takıma falan katılmak istiyorum diyordu. Burada artık yollarımız ayrıldı. Çok yetenekli ve oyunu bilen bir oyuncu ama henüz olgunlaşmamış. 1-2-3 seneye olabilir. Daha 40-50 milyon euro verip direkt kadroya yazılacak bir oyuncu değil diyor. Kötü bir açıklama olmuş. Milli el frenimiz. El Freno Çalhanoğlu diyor arkadaşlar. Böyle mimler çıkmaya başladı. Gerçekten Hakan Çalhanoğlu olmadan Arda Güler'in milli takımı nasıl yönettiğini gördük. Biz değil, Hollywood yıldızları bile gördü arkadaşlar. Brad Pitt gördü. Leonardo DiCaprio gördü. Herkes gördü arkadaşlar. Arda Güler Dünya Kupası D grubunun en iyi ilk 11'inde yer aldı. Evet, milli takımımızdan sadece Arda Güler yer alıyor. İlk 11'de bu şekilde inceleyebilirsiniz. Çok garip. Merih Demirel'in açıklaması artık geç kalınmış bir açıklama. Ben kabul etmiyorum. Türk milletinin başımızın üstünde yeri var. Bunları önceden söyleyecektiniz. Bizi alkışlamayı da eleştirmeyi de en iyi milletimiz bilir. Milletimizin yaptığı her eleştiriyi saygıyla karşılıyor. Haklı buluyoruz. Yani Arda konuştuktan sonra hepiniz çıkın bunları söyleyin. Bak da iyi bir tepki geldi Arda'ya. Hadi biz de söyleyelime gelmiş sanki. Bu turnuvaya büyük hayallerle geldik. Ancak ne yazık ki hayallerimizin çok uzağında kaldık. Yaşattığımız hayal kırıklığı ve üzüntü için tüm milletimizden içtenlikle özür diliyoruz. Sahada son düdüğe kadar, terimizin son damlasına kadar mücadele ettik. Ancak bunun yeterli olmadığını biliyor ve sorumluluğunu alıyoruz. 7'den 70'e hepinizi üzdüğümüzün, beklentilerinizi karşılayamadığımızın farkındayız. Ay yıldızlı formaya layık olabilmek ve milletimizi yeniden gururlandırabilmek için her zaman daha çok çalışacağız diyor. Bilmiyorum, affedesim de geliyor arkadaşlar. Ben kendi çapımda affedesim geliyor. Bilmiyorum. Siz ne diyorsunuz? Bu açıklama size samimi geldi mi? Barış Alper Yılmaz da bir açıklama yapıyor. Sözümü tutamadım, özür dilerim baba. Her zaman bana öğrettiğin gibi daha iyisi için çalışmaktan vazgeçmeyeceğim diyor. Sen de turnuvanın vasatlarından birisiydin Barış Alper. Gerçekten hepinizin daha çok çalışması gerekiyor. Daha çok istekli olması gerekiyor. Ve bir takım olmanız gerekiyor artık. Milli takımda. Real Madrid sayfaları paylaşıyor. Arda Güler Dünya Kupası'nda Türkiye'nin en genç golcüsü rekorunu kırıyor diyor. Ünlü futbol sayfası paylaşımı yapıyor. Amaç olmadan ayrılmayacak. Arda Güler ilk Dünya Kupası golüyle zaten elenmiş olabilirler ama hala her şeylerini veriyorlar. Turnuvadan başları dik ayrılıyorlar diyor arkadaşlar. Gerçekten güzel bir futbol oynadık. Açık takımlara karşı, kapalı futbol oynamayan takımlara karşı efsane oynuyoruz bence. Kapalı oynayan takımları, otobüs çeken takımları da çözmemiz gerekiyor artık. Trusty, Amerikalı oyuncu, Türkiye 3 şutla 3 gol buldu. Çok şanssız bir yenilgi aldık. Bu açıklama bana birisinin açıklamalarına benziyor. İsminin ve soy isminin baş harfleri V, M. Mehmet Demirkol, Arda Güler'in sözlerini net bir öz eleştiri olarak yorumladı. Arda'nın açıklaması çok net. Tüm eleştiriler doğru diyor. Ne söyleseler haklılar diyor. Çünkü ben iyi oynamadım diyor. İlk 2 maçta hiçbirimiz iyi oynamadık diyor. Drama yapamayız diyor. Kötü oynadık ve elendik. İnşallah bundan sonra telafi ederiz diyor. Bu kadar. Bundan daha net bir öz eleştiri olamaz. Türkiye'de Montella uzun uzun anlatıyor ama ikna olan var mı? Ben duymadım. Oyuncu çıkıyor ve tek cümlede söylüyor. Kötüydük. Bu kadar basitti ya. Siz gittiniz kendinizi övdünüz. Montella'dan falan bahsediyorsunuz.
bahsediyorum. Real Madrid sayfası Arda Güler'i paylaştı. 3-2'lik skoru paylaşıyor ve Arda Güler'i de etiketliyorlar oraya. UEFA sayfası Arda Güler'i paylaşıyor arkadaşlar. Avrupa Ligi Arda Güler'i paylaşıyor. Aynı saat dakika içinde. Şampiyonlar Ligi Arda Güler'i paylaşıyor. Herkes Arda Güler'i paylaşıyor ama biz onu kimseyle paylaşamıyor gibiyiz. Arda Güler'in bize, sizlere, hepimize mesajı dostlar. Halkımızı mutlu etmeyi, gururlandırmayı ve hep birlikte yeni bir hikaye yazmayı çok istiyorduk, özür dileriz. Bundan sonra milli formayla çıkacağımız her maç kendimizi affettirmek için bir şans olacak. Hakkınızı helal edin diyor. Vallahi tüylerim diken diken oluyor ya. Çocukta garip bir şey var arkadaşlar. Kardeşimiz gibi seviyoruz. Milli takımımızın da yolu açık olsun arkadaşlar. Ya bilmiyorum arkadaşlar, bu galibiyet sanki biraz da karizmayı toparladı. Çok az da olsa ama tabii ki de sonuç olarak biz elendik arkadaşlar. Ömer'in yüzünü değiştirdiler. Evet, Euro 2024'te de ödül almıştı. Dünya Kupası'nda da maçın oyuncusu ödülünü alıyor Arda Güler. Her yerde ödülleri topluyor. Yakında bir Arda Güler müzesi kurmamız gerekiyor sanırım. Uğurcan Çakır'dan bir rekor gelmiş. Dünya Kupası'nın engellenen gol istatistiğinde turnuvada yer alan 50 kaleci arasından sonuncu oluyor Uğurcan Çakır. Gerçekten vasat bir performans. Hiç yakışmayan performanslar gördük milli takımımızda. Acilen toparlanmaları gerekiyor ama biz Dünya Kupası'ndan elendik, yine söylüyorum. Gayet iyi oynadık. Türkiye kazandı diyor. Kim diyor? Pochettino diyor. Şunları unutmamalıyız. Bu gruptan birinci çıktık. Bu gruptaki tüm beklentileri iyi yönettik. Sonuçta bu bir turnuva. Bugün Almanya-Ekvador maçını da gördük. Almanya favorilerden bir tanesi ama kaybetti. Karşımızda elenmiş bir takım vardı ama olay sadece bundan ibaret değil. Dünya Kupası'na gelmeden önce amacımız Dünya Kupası'na gelebilmekti. Tabii sonrasında mümkünse bir sonraki amacımız grubun içinde birinci olmaktı ve bunu da başardık. Önceliklerimiz vardı. Bu maçta da galibiyet istiyorduk. Ama dengelememiz gereken şeyler vardı. Sakat ve cezalı oyuncular. Bunları sahaya sürmedim diyor ve onları düşünmem gerekiyordu. Şimdi bundan sonraki aşamaya bakıyoruz ve hazırız. Gayet olumlu ve memnunum. Kazanamadık ama oyundan memnunum. Çünkü oyuncularım gayet iyi performans gösteriyor ve gruptan birinci çıkıyoruz. Şu ana kadar kimse bizi zor bir grupta birinci bitirdiğimiz için kutlamadı. Oyuncuları, personeli ve taraftarı tebrik ediyorum. Çok zor bir grupta birinci çıktık. İnsan her zaman öğreniyor. Bugün pek çok olumlu şey gördük. Pek çok oyuncu sahaya ilk kez çıktı. Şu an bence çok daha iyi bir ekibiz diyor. Tarihe geçmek için 3 maçı kazanmak değil, Dünya Kupası'nı kazanmak gerek. 3 maçı kazanıp kazanamamak o kadar önemli değil. Önemli olan bir sonraki aşamaya geçip ilerlemek. Gayet iyi oynadık. Derinliği olan bir takım olduğumuzu da ispat ettik. Ama Türkiye 3 puan aldı diyor arkadaşlar. Ve şöyle de bir açıklaması var. Takımımdan memnunum. Belki de anlaşılmıyor. Çünkü sorularınız biraz tuhaf. Tam olarak anlayamıyorum. Sanki biz elendik ve Türkiye Dünya Kupası'nda tur atladı gibi sorular soruyorsunuz. Ve Türkiye milli takımı da sanki tur atlamış gibi sevindi dedi maç sonunda. Öyle de bir gönderme de yaptı tabii ki de bize. Bakın adam diyor ki Dünya Kupası'nı kazanırsak başarı sayılır diyor. Montella'nın açıklamasını söyleyeyim sizlere. Bu maç 1000 tane galibiyete bedel dedi. Bu kadar vizyonsuz olamaz. 75. dakika itibariyle sahanın en çok top kapan futbolcusu Oğuz Aydın. Onu da tebrik ediyoruz. Savunma anlamında çok büyük katkı sağladı takımımıza. Futbol zekası başka bir seviyede. Bunu her sohbette, her kararda ve sahadaki her anda görüyorsunuz diyor Arda Güler. Sürekli bir şeyler anlatıyor. Lider bir oyuncu. Kaptanlığı hayırlı olsun şimdiden. Haluk Yürekli bir açıklama yapmış. Hakan Çalhanoğlu Orkun Kökçü ile birlikte oynamak istemiyormuş. Sana göre mi takım kuracağız paşam? Gönderin abi şu adamı ya. Vallahi bak ben sinirleniyorum artık. Hoffenheim'ın paylaşımı. Ozan Kabak Dünya Kupası'nda ilk maçına çıktı ve Türkiye turnuvayı 3-2'lik galibiyetle tamamladı diyor. Gönderme yapıyor. İlk iki maçta oynamadığı için onlar bir paylaşım yapmıştı. Ozan'ı neden oynatmıyorsunuz diye. Haklılar da. Çok taş gibi de oynadı çocuk. İki İtalyan, iki farklı düşünce yapısı. Ancelotti ne diyor? Dünya Kupası'nı kazanırsak başarılıyız. Kazanamazsak başarı yoktur, bu kadar basit. Vincenzo Montella. Şanssızız. ABD'yi yenmek 1000 galibiyete bedel bir galibiyettir. Ya maçı kaybetseydik de şöyle bir açıklama yapmasaymış gerçekten. Ben bunu yeni görüyorum arkadaşlar. Çok garip ya. Son dakika eski futbol yıldızı Mesut Özil'in Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir sonraki başkanı olmak için önde gelen adaylar arasında olduğu bildiriliyor. Eyvah eyvah diyorum. Türkiye-Amerika maçını çevirince girdiğimiz tripler arkadaşlar. Evet, burada ödülü takan kızı öpüyor. Hareket çekiliyor. Bir şeyler içiliyor. Diğer takımlar da bize bakıyor. Ne yapıyor bunlar diye. Soru geliyor Rüdiger'e. Jose Mourinho ile çalışacak olmaktan dolayı heyecanlı mısın?
Rüdiger, şu anda Dünya Kupası'na odaklandım. Sonra babam hakkında düşünebilirim. Herkes paspas olmuş abi Real Madrid'de. Kureya'nın açıklamasını da geçtiğimiz videolarda söylemiştim. O da tam bir paspas çıktı. Hepsi aynı kulüpte birlikte oynasaydı hayal et, o kulüp her kupayı kazanırdı diyor arkadaşlar. Hepsi aynı kulüpte oynuyor ama 0 kupa 2 sezondur. Üzücü. Arda Güler için üzülüyorum sadece. Evet, hiçbir Barcelona oyuncusu arkadaşlar maçın oyuncusu ödülü almadı diyor. Onu da paylaşmış bir taraftar. Evet, burada milli takımda hepsi kaslı bir o meme var biliyorsunuz, o köpek tilki mi artık neyse bu. Ama Real Madrid'e gelince hepsi yani böyle minnoş bir köpeğe dönüşüyor. Kylian Mbappe oyundan çıkarken maçın hakemine kaptanlık bandını Tchouaméni'ye vermesini söyledi. Ene meredun, ene meredun. Bu şarkıyı biliyorsanız ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Dembele hat-trick yaptı arkadaşlar. İnanılmaz yani, garip bir oyuncu. Norveç'e karşı hat-trick yaptıktan sonra Kvaratskhelia kutlamasını yapıyor arkadaşlar. Çünkü Gürcistan ve Kvaratskhelia Dünya Kupası'na gidemedi. Kötü bir oyuncu mu? Değil. O da takım arkadaşına moral olsun diye onun sevincini yaparak hat-trick'ini kutluyor. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Videolarımızdaki like sayısı biraz düşük. Lütfen like atmayı unutmayalım, ücretsiz. Abone olursanız 15.000 abone yaparsanız bizleri çok seviniriz. Çok az kaldı 15.000 abone olmamıza. Abone olmak da ücretsiz bak. Daha fazla destek olmak istersen katıl satın alıp süper teşekkür gönderebilirsin. Kendine çok iyi bak, hoşça kal. Bay bay.